8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz uzman psikolog Aylin Alkan. Aylin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün oldukça güzel ve benim de ilgimi çeken bir konu var. Oyun terapisiyle ilgili konuşacağız. Öncelikle şunu sorayım size. Çocuklar için oyunun anlamı nedir? Evet. Aslında evet bugün oyun terapiyi konuşuyor olacağız ama öncesinde oyunun anlamı önemli bunu konuşmak. Belki çok duyduğumuz bir cümle ama oyun oynamak çocuklar için yemek yemek, su içmek, nefes almak kadar önemli ve doğal bir ihtiyaç. Ki zaten oyun oynayınca görürüz çocuklar sanki bir işle meşgul oluyorlardır. Evet, aslında çocuklar oyun oynamaya yeni doğduğu andan itibaren başlarlar. Elleriyle oynarlar, ayaklarıyla oynarlar, emziğiyle oynarlar. Sonrasında bakım verene bir çıngırak alır ve o çıngıra sesiyle oynarlar. Ve bunları yaptığı zaman çocuk ince ve kaba motoru gelişiyor olur. El-göz koordinasyonu gelişiyor olur. Buradan da anlıyoruz ki oyun yeni bilgiler öğretici, eğitici, iyileştirici bir güce sahip, kaygı giderici bir güce sahip ve gerçek hayata adapte olmasını sağlayan bir süreç. Neden iyileştirici diyorum? Örneğin okul öncesi bir çocuk için o hafta hastanelerde hastalıklarla boğuşmuş bir çocuğu örnek vereyim size. Orada o yaşadığı stresi, hemşirelerle, iğnelerle yaşadığı stresi eve geldiğinde anne babalar gözlemler ki bebeğine iğne yapıyorken bulur. Ya da annesini işte hasta eder, kendisi ilaç sürer. Çünkü orada gerçek hayatta yaşadığı stresi tekrar canlandırarak, güç ve kontrol sahibi olarak o bebeğe karşı kaygısını ve stresini gidermiş olur. O yüzden iyileştirici bir güce sahiptir oyun. Bunun dışında oyun oynamak sinir hücreleri ve sinaps bağlantılarının geliştirmesine yardımcı olur. Aylin Hocam, peki oyun terapisi nedir? Oyun terapisi aslında 1930'lara kadar uzanan bir geçmişe sahip. 21. yüzyılın ortalarına doğru Exline, çocuk ve terapist arasında daha birey odaklı ve hümanist bir yaklaşım geliştirmiştir. Daha sonra Gary Landert, çocuk merkezli oyun terapisini sistematik hale getirmiştir. Ben 7 yıldır çocuk merkezli oyun terapisi uygulayıcısıyım. Nedir çocuk merkezli oyun terapisi? Çocuk merkezli oyun terapisinde önemli olan ilişkidir. Oyun odasında birçok oyuncağın sembolik ve terapötik bir anlamı vardır. Orada çocuklar oyun oynar, bir sembol geliştirirler. Ne geçmiş ne gelecek önemlidir çocuk merkezli oyun terapisinde. Sadece o an önemlidir. Orada terapistin koşulsuz kabulü, çocuğun hızıyla hareket etmek, çocuğun kendi problemini çözebileceğine inanmak bu terapinin prensiplerinden biridir. Aslında bağ da kuruyorsunuz değil mi hocam? Aynı anda. Aslında zaten hep ilişkilerde yara alır, ilişkilerde iyileşiriz. Orada en önemlisi ilişkinin gücü. Evet. Evet. Buyurun. Ya bunun evde oynanan oyundan farkı ne bu oyun terapisinin? Şimdi orada bir uzman, çocuk pedagojisi, psikolojisinin eğitimini almış bir kişi bir kere çocuğu 45 dakika boyunca dikkatle ve duyarlı bir şekilde izliyor. Orada oyunların hepsinin sembolik bir anlamı var. 6 seansta bir anne baba görüşmeleri yaparız. Ve o 6 seansta çocuk bize bir şey anlatıyor olur. Ne var orada? Neyle mücadele ediyor? Hangi karşılanmamış ihtiyacı var? Nasıl bir çatışması var? Ne kaygı uyandırıyor? Bunları oyunun döngüsüyle anlamaya çalışıyoruz. Mesela travmatik çocuklar hep aynı oyunu canlandırır. Orada bir şey yapıyordur, kendini gerçekleştiriyordur. Ve bunun dışında oyun terapisinde ilerlediğimiz zaman çocuğun içsel dünyasına açılan bir penceredir aslında oyun terapi. Çocuk dışında anne babalara da hep co-terapist olarak ben yanımda tutarım anne babaları. Çünkü iletişim problemleri olabiliyor, sınır koymakta zorlanabiliyorlar. Çocuklarının zor duygularını nasıl karşılayacağıyla ilgili bazen çaresiz kalabiliyorlar. Böyle durumlarda anne babalarla da anne baba seansları yapıyoruz. Bunları bir bütün olarak baktığımızda tabii ki evdeki oyundan belirli farkları olacaktır. Tabii. Aylin Hocam, peki oyun terapisi kaç yaş grubu için yapıyorsunuz? Kaç yaş grubuna uygun bu oyun terapisi?
Çocuk merkezli oyun terapisi 2 ile 10 yaş arasına kadar uygulanabilir. Yani 2-10 yaş arasında Evet, ya bizim için önemli olan sembolik oyuna geçiş yapması. 2 yaşında bu gelişen bir şey ama oluyor ki 9-10 yaşında artık böyle daha çabuk gençliğe, ergenliğe girmiş gençler oluyor. O zaman tabii ki de oyun terapisi dışında başka terapi şekillerini uyguluyor oluyoruz başka bir odada. peki buradaki yani problem nedir? Yani hani terapiden çözmeyi beklediğiniz problemler neler oluyor genelde? Çocukların duygusal problemleri başlığı altında toparlarsak, ayrılık kaygısı olabilir çocukların, okul fobisi olabilir, sosyal ilişkilerde zorlanıyor olabilirler, depresyona girmiş olabilirler, deprem, yas, travma sonrası stres bozukluğu, boşanma, kardeş kıskançlığı. 7 yıldır neredeyse her gün bu oyun terapiyi gerçekleştirdiğim için çocuklarla bir yolculuk halindeyiz o esnada. Çok büyük iyileşmelerin ve dönüşümlerin olduğunu görüyor ve inanıyorum zaten. Evet. Peki hocam, iyi bir oyun terapisti olabilmek için neler gereklidir? Evet. İyi bir oyun terapisti olmak için esnek olmak gerekir. Çok sabırlı olmak gerekir. Çünkü bazen oluyor ki bir çocuk 4 ayda dönüşebiliyor ama bazı çocukların süreci yıllar sürebiliyor. Biz ve aileler sabırlı olmak durumundayız. Bir kere çocukları sevmesi gerekiyor, sıcakkanlı olması gerekiyor, içten olması gerekiyor. Kuramsal bilgi konusunda oyun terapisini iyi eğitimcilerden almış olması gerekiyor ve mümkünse o odada aktarım oluyor çocuk ve terapist arasında. Bizim de duygu durumumuz ve stabil olmamız çok değerli. Mümkünse kendi sürecimizden de geçmemiz bence iyi terapist olma yolunda atılacak adımlardan biridir diye düşünüyorum. Peki oyun terapisti olarak hani zorlandığınız da oluyor mu? Yani hani belki bilmiyorum çocukla iletişim kurmakta zorluk, belki çocuğun probleminin kavramakta veya iyileştirmekte zorluk olduğu oluyor mu? Tabii insanız, zorlanabiliyoruz. Özellikle selektif mutizm tanısı alan çocuklar, yani çok yüksek kaygı sebebiyle konuşmayan çocuklarda aylar oluyor ki sadece birbirimize top atıp ilişkiyi sürdürüp onun duygu ve davranışlarını yansıtıyoruz. O yüzden büyük bir sabır gerekiyor. Bu anlattığım çocuklar tabii o odada büyük sessizlik olabiliyor. Şu an hepsi iyiye dönüşmüş durumdalar ama en önemli şey tabii ki de orada çocuğun hızına güvenmek, problemini aşabileceğine güvenmek, acele etmemek, onun hızıyla hareket etmek. Belki bu konuda biraz zorlanmış olabilirim. Evet. Aynı hocam, peki şu an ekran başında bizi dinleyen aileler var, seyircilerimiz için. İyi bir psikolog olarak önerileriniz nelerdir? Yani oyun terapisine katılmaları için çocuğunda ne görmeli kişi de oyun terapisiyle ben bunu çözebilirim şeklinde size yönelebilir ya da sizlere alanınıza yönelebilir. Ebeveyn için bence çocuk psikoloğuna gitmek zor. Çünkü birçok çaresizlik ve yetersizlik barındırabiliyor. Çocuklarıyla ilgili zorlanıyorlar. Belki o gün seansa gelmeden önce uyumayabiliyorlar. O yüzden kolay bir mesele değil çocuk psikoloğuna gelmek. İstanbul'da çalışan bir oyun terapisti olarak görüyorum ki anne babalar yoruluyor. Hem çocuğun bir şeyden eksik kalmasın, hem trafik, hem eş olma, hem iş kadını olma, hem anne olma, hem kendi olma derken çok büyük yükün altına giriyor oluyorlar ve zorlanabiliyorlar. Ama bu zorluk sadece çocuklarıyla ilgili değil elbet. Kendileri de zorlanabilir. Bazen çokça konuştuğum ebeveynlerle işte vuruyorum, bağırırken buluyorum. Sonrasında gelen yoğun bir suçluluk duygusu. Elbette ki zorlanıyorlar. Bu sebepledir ki yaralayan ebeveynin içinde yaralı bir çocuk var. Önce bir çocuk psikoloğu olarak bunu görmeliyim. Onun da sarıp sarmalanmaya ihtiyacı var. O yüzden anne babaların desteği bence çok önemli. Önerim şu olacak: zor duygularla ilgili kendilerini lütfen yalnız bırakmasınlar. Dünyanın en güzel şeyi yardım almak, yardım istemek, destek alsınlar, konuşsunlar, anlamlandırsınlar. Dönüşüm ancak böyle mümkün.
Aslında veliler yani çocuk psikoloğuna gelerek kendilerini de suçlamamalılar. Doğru değil mi? Bir eksiklik var burada. Bir problem var. Çocuktan olabilir ya da dediğiniz gibi annenin babanın geçmişinden yani çocukluğundan gelen bir döngü olabilir. Burada kişinin kendini ben iyi bir anne değilim ya da baba değilim, psikoloğa mı götüreceğim çocuğumu şeklinde yaklaşılmaması gerekiyor. Çok haklısınız ama birçok anne baba böyle düşünüyorlar. Bunu da dile getireyim de suçlamasın insanlar Evet, diye evet. düşündüm. Evet. Yani merhamet ve şefkati önce kendimize vereceğiz. Çocuklarımıza güvenli liman olmak için önce bizim bir güvenli limana ihtiyacımız var. Çocuklarımızın duygularını anlayabilmek için önce kendi duygularımızı görüp fark etmeye ihtiyaç var. O yüzden suçlamasınlar tabii ki de. Ben şunu da eklemek istiyorum Aylin Hanım. Son zamanda özellikle sosyal medyada, ben de 2 kız çocuk babasıyım. Çocuk yetiştirmeyle ilgili yani doğru yanlış o kadar çok şey var ki. Yani neyi doğru yapacağımızı bilemez hale geliyoruz bazen. Bu anlamda bir problem olmasa bile ben mesela anne baba olarak normal rutin çocuğu büyütme esnasında da size fikir danışabilir miyim? Böyle danışanlarınız da oluyor mu? Tabii ki de. Yani doğru yaklaşma anlamında. Bir yanlış yapmadım, çocuğumda da bir problem görmüyorum ama bundan sonrasında doğru yaklaşmak istiyorum. Danışmanlık şeklinde gelen çok anne baba var. Destek alma konusunda, bu konuda nasıl ilerleyelim? Tabii onlar da terapi gibi olmuyor. Her hafta çocuğu ve aileyi çağırmıyoruz ama ara ara uğrayıp yaşadıklarını anlatıp konuştuğumuz danışanlarım oluyor ve bence bu çok sağlıklı bir şey. Evet, kesinlikle. Ara ara gelip konuşmak, görüşmek, destek almak, emin olmadığımız konular hakkında konuşabilmek değerli. Bu durumda herhangi bir problem olmasa bile anne babaların çocuklarını yetiştirme dönemlerinde sizden destek almalarında fayda var diyelim. En azından izleyicilerimize böyle bir son mesajımız olsun, doğru mu? Evet, çok haklısınız. Mesela oyun terapiden önce anne çocuk, baba çocuk oyun odasında gözlem yapmak isterim. Aralarındaki ilişkiye bakmak için. Fark ederim ki işte bu eksik kalmama mevzusu. Oyun oynarken çocuğun aslında istediği şey bambaşka bir şey ama anne diyor ki bunun rengi ne? Bunun İngilizcesi ne? O zaman alt mesaj şu oluyor. Annem bana bir şey öğretmek istiyor. Halbuki benim istediğim şey Oyun benim oynamak. oyunumla eğlensin. O zaman öğretmen konumuna gidiyorlar. İşte oradaki gözlem yapmak, oyun oynama becerilerini geliştirmek. Bazı anne için mesela çok büyük bir problem olabiliyor öfke krizi ama ben diyorum ki bakın bu çok sağlıklı ve normal bir şey. Ya bunları anlamak için, ortayı bulabilmek için gelmeleri bence iyi olur. Aylin Hanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, Gerçekten sağ olun. çok güzel, çok faydalı bir sohbet oldu. Eminim izleyicilerimiz de çok memnun kalmıştır. Ayağınıza sağlık. Ben İyi ki geldiniz. teşekkür ederim dinlediğiniz için. 8'de Sağlık'ta konuğumuz uzman psikolog Aylin Alkan'la oyun terapisini konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.